Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Mazda CX-5. Tamamen kendine has tasarım diliyle SUV modelleri arasında sıyrılmayı başaran CX-5 yenilendi. Skyactiv teknolojisiyle yakıt konusunda da oldukça verimli olan CX-5'te neler değişti? Satın almaya değer mi gibi soruların hepsine en anlaşılır şekilde cevapları bulalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Mazda CX-5 ilk kez 2012 yılında Mazda 3 ve Mazda 6'nın platformları kullanılarak C-SUV segmentinde mücadele etmeye başladı. Yıllar içinde markanın da yenilenme hareketinden nasibini alan CX-5, 2017 yılında çok başarılı bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıktı. 2022 yılına geldiğimizde ise ilk makyajına kavuşan yeni CX-5 artık çok daha iddialı. Skoda tasarım diliyle tasarlanan yeni Mazda CX-5'e önden baktığımızda makyaj öncesiyle arasındaki farkı ilk bakışta fark ediyoruz. Makyaj öncesinde ince bir krom çerçeveyle farların içine kadar uzanan detayın yerini köşelerde kalınlaşıp farların altında biten krom parça almış. Panjurun da şeklinin keskinleştiği bu tasarımda en büyük farkı farlar oluşturuyor. Makyaj öncesinde bir adet merceğin yer aldığı daha masum bakan farlar gidip yerine biri sis olmak üzere 2 adet mercek far ve agresif görünmesini sağlayan gündüz farları eklenmiş. Tampon tasarımının makyaj öncesine benzediği yeni CX-5'te kaldırılan sis farlarının yerine agresif görünümü tamamlayan bir tasarım eklenmiş. Yeni CX-5'in yenilenen bu ön tasarımı benden ilk artı puanını almayı başardı. Yeni Mazda CX-5'in bir makyaj klasiği olarak değişmeyen profiline gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni CX-5'te makyaj öncesinin profil tasarımını karşılaştırdığımızda elbette öyle büyük bir değişim göremiyoruz. Ön taraftan başlayıp arka kapıda bükülen, stoplardan başlayıp arka kapı hizasında biten omuz çizgileri yeni CX-5'in çok daha hareketli görünmesini sağlamış. Buna ek olarak camın altından uzanıp C sütununda kalınlaşan krom çıta da CX-5'in imza hareketi olarak kalmaya devam ediyor. Teker üstü dodiklere gelindiğinde donanım seviyesine göre plastik, gövde ya da piyano siyahı rengine sahip olacaksınız. Jantlarda ise gri seviyesinde 255-65-17 inç boyutunda modeller yer alırken en üst donanımda 225-55-19 inç boyutunda jantları satın alabilirsiniz. Koyu tonların hakim olduğu renk kataloğunda ise 10 farklı renk beğeninize sunuluyor. Yeni CX-5'te değişmesinden en fazla memnun olduğum arka tarafında bizi neler bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni CX-5'te makyaj öncesinin arka tasarımını karşılaştırdığımızda değişimin çarpıcılığı karşısında etkilenmemek elde değil. Genel tasarım dilinin aynı kaldığı arka tarafta değişim bayrağını stoplar tutuyor. Ön taraftaki farlara benzer şekilde 2 adet iç içe geçmiş gündüz farlarının eşlik ettiği arka tarafta da agresif bir hava mevcut. Makyaj öncesindeki daha masum ve çaylak görünen tasarımdan kurtulan CX-5'in yenilenen bu stop tasarımları benden tam puan aldı. Model isim yazısı ve Skyactiv teknolojisinin var olduğunu belirten logo yerini korumaya devam ediyor. Tampona geldiğimizde plastik rengindeki difüzörün eşlik ettiği, öncesinde çift olup makyaj sonrası donanıma göre tek ya da çift olan egzoz çıkışını görüyoruz. Yeni Mazda CX-5 boyutlarıyla makyaj öncesine göre ufak da olsa değişiyor. Yeni CX-5 4575 mm ile 25 mm daha uzun, 1845 mm ile 3 mm daha geniş, 1685 mm ile 5 mm daha yüksek ve 2700 mm dingil mesafesiyle makyaj öncesine göre 2 mm daha uzun bir değer sunuyor. Makyajla birlikte değişen dış tasarımının aksine makyaj öncesiyle oldukça benzeyen iç tasarımını gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Mazda CX-5'in iç mekanına geçer geçmez en son 2017 yılında değişerek kullanıcılarla buluşan tasarımın korunduğunu görüyoruz. Tasarımıyla Mazda markasının sportif ruhuna bir gönderme yapan direksiyon simidinin hemen arkasında yan yana dizilmiş 3 adet göstergeye yer verilmiş. Ortadaki göstergenin dijital
dijital olduğu yeni CX-5'te iki yanda analog göstergeler bulunuyor. Buna ek olarak head-up display ekranına da opsiyonel şekilde sahip olabilirsiniz. Konsolun ortasına geldiğimizde makyaj öncesine göre boyutsal ve teknoloji anlamında değişen 10.25 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Bu ekran ile gelen My Mazda uygulaması sayesinde cep telefonu üzerinden bağlantı sağlayabilir, her an araçla ilgili bilgilerinizi anlık olarak takip edebilirsiniz. Buna ek olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine de bu ekran üzerinden erişebilirsiniz. Konsolun aşağısına doğru indiğimizde 2 adet beşgen şeklinde havalandırma çıkışı, onun hemen altında opsiyonel direksiyon ısıtma tuşu ve klima kontrol ünitesine yer verilmiş. Onun hemen altında artık birçok markada alıştığımız USB bağlantı noktası bulunmazken bir adet 12 volt soket girişi ve eşya gözü bulunuyor. Orta konsola geldiğimizde ise tasarımı hakkında olumlu ya da olumsuz bir düşüncemin olmadığı vites kolunu görüyoruz. Onun devamında ise dokunmatik ekranı yönetebileceğiniz kontrol kumandaları, elektronik el freni ve 2 adet bardaklığa yer verilmiş. Ön konsol üzerinde bulunmamasını eleştirdiğim USB bağlantı noktaları kol dayamanın içinde bulunuyor. İç mekanın havasını değiştiren ambiyans aydınlatmaya da bu kabinde sahip olabileceksiniz. Genel tasarımın gerçekten başarılı ve yaşanabilir olduğu bu iç mekana bir artı puan vermek istiyorum. Koltuklarıyla da oldukça başarılı görünen yeni CX-5'te uzun kısa fark etmeksizin tüm yolculuklarınıza maksimum konfora erişebileceksiniz. Yeni Mazda CX-5'in arka koltuklarına geçtiğimizde ise bir CSU'dan beklendiği ölçüde geniş bir alan bizlere sunuluyor. Yanal desteklerinin gayet iyi olduğu arka koltuklar üzerinde Isofix bağlantı noktalarına da yer verilmiş. Nispeten yüksek denebilecek bir şaft tüneline sahip olan yeni CX-5'in arka tarafında arka yolcular için havalandırma çıkışlarının bulunması benden tam puan alıyor. Yeni CX-5'in bagajına geçtiğimizde segmentine göre gayet iyi olan hacim değerini görüyoruz. Arka koltuklar normal konumundayken 522 litre hacme sahip olan yeni CX-5'te arka koltukları yatırdığınızda 1638 litre hacme sahip olacaksınız. Yeni Mazda CX-5'in kendine has güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Mazda CX-5'te hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatını kolaylaştıran birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği bulunuyor. Bu özelliklerin en dikkat çekici olanları ise özellikle şehir içinde nispeten düşük hızlarda devreye girip ön tarafında yer alan sensörler sayesinde önünüze aniden bir araç çıktığında sizin yerinize frene basan şehir acil fren yardımı, akşam saatlerinde bile çalışarak önünüze çıkabilecek yayalara en az hasarı vermenize özen gösteren yaya algılayıcı, uzun yolculuklarınızın vazgeçilmez ekipmanı olacak milimetre dalga sensörü sayesinde öndeki araçlarınızdaki mesafeyi ölçerek tehlikeli yakınlaşmalarda sizin yerinize fren yapan radar destekli mesafe kontrolü, otomatik yanan uzun farlar, şerit değiştirirken çevrenizde olan araçları size gösteren kör nokta uyarı sistemi ve çok daha fazlasına sahip olacaksınız. Peki yeni Mazda CX-5'in tercih edilip edilmeme konusunda başrolü oynayacak motor ve şanzıman özellikleri neler? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Mazda CX-5'te Skyactiv teknolojisine sahip, ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren ikisi benzinli, biri dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği yer alıyor. İlk sırada 2.0 Skyactiv-G, 165 beygir güç, 213 Nm tork üreten benzinli motor yer alıyor. 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik viteste yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 6.3 litre olarak kayda geçmiş. İkinci sırada ise 2.5 Skyactiv-G, 197 beygir güç, 258 Nm tork üreten benzinli motor bulunuyor. Yine 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik viteste yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 7.4 litre. Son sırada bulunup dizel tarafta yer alan ilk motor seçeneği ise 2.2 Skyactiv-D, 150 beygir güç, 380 Nm tork üreten model oldu. Benzinli motorlarla aynı şanzımanı paylaşan bu motorun ortalama yakıt tüketimi 5.6 litre.
Dizel motorların en performanslısı ise 2.2 Skyactiv D, 184 beygir güç, 445 Nm tork üreten model olarak seçenekler arasında yer alıyor. 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik şanzımanla satın alınabilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre olarak kayda geçiyor. Tüm motorların standart olarak önden çeker geldiği yeni CX-5'te 4 tekerden çekiş sistemine de sahip olabilirsiniz. Yeni Mazda CX-5 2022 yılı itibariyle Avrupa'da 28.290 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yeni Mazda CX-5'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben makyajlı CX-5'i gerçekten çok beğendim. Tercih etme konusunda da rakipleriyle arasındaki fiyat farkını baz alıp bir şans verebilirim. Peki siz yeni Mazda CX-5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni CX-5 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.